Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Almanya'nın ABC'si devam ediyor. Ben bugün ABC'de geri dönmek istiyorum. Zira aklıma çok önemli bir konu geldi. Konumuz B harfinden. Konumuz bisiklet. Almanya'yı anlamak için, Almanya'ya uyum sağlamak için, Almanya'da gerçekten entegrasyona girebilmek için bisiklet çok önemli bir konu. Bu konudaki size birikimlerimi, bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Konuya şöyle gireceğim. Öncelikle iki ülke arasındaki farkları ele alacağız. İki ülkedeki bisiklet konusunu kıyaslayacağız. Ondan sonra videonun ortasından itibaren diye tahmin ediyorum. Çok önemli bir konuya değineceğiz. Özellikle çocuğu olanlar için bu konu çok önemli. Çocuğu olanların bisikletle ilgili neye dikkat etmesi gerekiyor ve Almanya'daki uyum için ne yapmaları gerekiyor? Özellikle videonun ortasından sonraki kısmını kaçırmayın diyorum. Şimdi öncelikle bazı istatistik bilgilerle başlıyorum. Türkiye'de özellikle son yıllarda çok ciddi anlamda bisiklet satışı oldu. Dolayısıyla bisiklet sayısında bir artış oldu Türkiye'de. Halihazırda Türkiye'de yaklaşık 30 milyon civarında bisiklet var. Almanya'da bu sayı şu an 84 milyon civarında. Yani insan sayısıyla aynı sayıda yaklaşık olarak bisiklet var Almanya'da. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi Almanya'da insanlar çok daha fazla bisiklete biniyorlar. Bisiklet yollarını kıyaslayalım. Türkiye'de şu an yaklaşık 2000 kilometre civarında bisiklet yolu mevcut. Almanya'da 12 bin kilometre civarında bu rakam. Tabii düzenli kullanan insanlara baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon insan düzenli bisiklete biniyor. Almanya'da tabii ki bu sayı çok daha yüksek. 40 milyonun üzerinde, sanırım 44 milyon civarında insan düzenli olarak bisiklete biniyor. Birçok insanın tabii işe bisiklete gittiğini de aklımızdan çıkarmayalım. Eğer iş yerleri yakınsa insanlar iş yerlerine bisikletle gitmeye çalışıyorlar. Sonuç itibariyle bisiklet sağlık için çok önemli bir konu. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Onun dışında benim aklıma gelen konulardan bir tanesi insanların tabii bisiklete olan yatkınlıkları. Benim tahminim bu çok erken yaşta gelişen bir şey. Aileler çocukların küçük yaştan itibaren bisiklete alışmalarını sağlıyorlar. O yüzden bisiklete bir yatkınlık oluyor. Enteresan bir şekilde bisiklet tamir yerleri, işte patlayan bisikletlerin lastiklerini değiştirmek için onların yedek parçalarını bulabileceğiniz otomatlara bile rastlayabiliyorsunuz Almanya'da. Bunlar gerçekten enteresan konular. Yani genel itibariyle Almanya'ya uyum sağlamak için bisiklet çok önemli bir konu. Yani toplumun önemli bir kesimi, yani şu etrafınızda çok sık görüyorsunuz, bisiklete bindiği için siz de onlarla bir faaliyete girdiğinizde sizin de bir şekilde bisiklete binmeniz gerekebilir. Sadece bisiklet faaliyeti için buluşulabilir. Bisiklet turları yapıyor insanlar. Tabii böyle faaliyetlere girebilmeniz için bisiklet alışkanlığınızın olması lazım. Bu olmadığı durumlarda böyle faaliyetlere katılmanız zor. Onun dışında tabii toplum içerisinde bu çok yerleşmiş bir alışkanlık olduğu için bu eğitim sistemine de kısmen girmiş vaziyette. Çocukların 4. sınıfta bisiklete hakim olmaları bekleniyor. 4. sınıfta çocuklar bir sınava tabi oluyorlar ve bu sınav sonucunda bir ehliyet alıyorlar. Yanlış duymadınız. Evet, bir bisiklet ehliyeti alıyorlar çocuklar Almanya'da. Yani dolayısıyla bütün bu detayları eğer toparlarsak bisikletin Almanya'daki yaşam için çok önemli olduğunu söylemek lazım. Yani bisiklet konusuna dahil olunmadığında bir nebze eksik kalınabilir diyebilirim. Yani bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi size özellikle çocuklu aileler için söylemek istediğim bazı ayrıntılar var. Şimdi bir kere Türkiye'de biz de dahil olmak üzere bisikleti Almanya'daki çocuklarla aynı yaşta öğrenmiyoruz. Türkiye'deki bisiklete binmeyi öğrenme yaşı
Almanya'dakinden daha yüksek. Bunu bir kere söyleyelim. Bunun bazı sebepleri var. Türkiye'deki bisiklete binme, bisikleti öğretme yaşı çok fazla değişmedi. Son yıllarda belki biraz düşmüştür. Ama bunun sıçramalı olarak ben azaldığını düşünmüyorum. Bunu sıçramalı olarak azaltmak mümkün. Yöntemi değiştirmek lazım. Burada çok önemli konular var. Öğrenme yaşını düşürmek için Almanya'da uygulanan çok önemli bir yöntem var bir kere. Bunu söyleyeyim. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resimde gördüğünüz bisiklet bir denge bisikleti. Buna pedalsız bisiklet de deniyor. Çok küçük bisikletlerin pedallarını çıkararak da aslında bu o hale getirebilirsiniz. Bu mümkün. Bu denge bisikleti, bunun Almancası Laufrad, das Laufrad. Bu bütün her şeyi, bütün akışı değiştiren bir şey. Bu koşu bisikleti veya işte denge bisikleti veya pedalsız bisiklet dediğimiz bisikletler 2 ila 5 yaş arasında kullanılabiliyor. Ki Almanya'da birçok çocuk 2 yaşındayken bu pedalsız bisikletlere binmeye başlıyor. Burada öğrendikleri şey denge. Herhangi bir şekilde pedala basmıyorlar. Dengeyi tutmayı öğreniyorlar bir şekilde bisiklette. Dengeyi tutmayı öğrendikten sonra da yaşları biraz ilerlediğinde ki 3-4 yaşından itibaren de pedallı bisiklete binmeleri mümkün oluyor. Denge bisikletine hakim olan çocukların inanılmaz kısa sürelerde bisiklete yani pedallı bisiklete binmeye başladıklarını söyleyebilirim size. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bu tabii toplumlar arasında çok ciddi bir fark yaratıyor. Şimdi siz bana şöyle bir soru yöneltebilirsiniz. Almanya'da çocuklar bu şekilde bisiklete bindiklerinde ileride denge tekerleği olmadan mı öğreniyorlar? Evet, Almanya'da birçok kişi gerçekten birçok çocuk denge tekerleği olmadan bisiklete binmeyi öğreniyor. Peki Almanya'da denge tekerlekli bisiklet yok mu? Var. Bunu gördüğünüzde zaten ayrımı da görüyorsunuz. Denge bisikleti olan aileler yabancı kökenli ailelerdir. Çok büyük ihtimalle. Yani ben hiç Alman ailede hali hazırda denge tekerlekli bisiklet görmedim. Çocuklarını çok küçük yaştan itibaren denge bisikletiyle alıştırıyorlar ve sonrasında çok küçük yaşta yani 3-4 yaşından itibaren çocuklar burada bisiklete binmeyi öğreniyorlar. Denge bisikleti olan destek tekerleği olan bisikletlere binen aileleri de zaten hemen görebiliyorsunuz. Çocukların yaşı da ilerlemiş oluyor. Onlar ana akım toplumdan ayrılmış oluyorlar. Bu şekilde bir ayrım ortaya çıkmış oluyor. Çocukların yaşı da ilerlemiş oluyor tabii ki. Denge bisikleti yerine bu destek tekerleğiyle bisiklete binmeyi öğrenmek isteyen çocukların tabii bisiklete binme yaşları da bir şekilde büyümüş oluyor. Kendimizden yola çıkalım. Birçoğumuz destek tekerleği olan bisikletlerle bisiklete binmeyi öğrendi. Çok ileri yaşlarda öğrendik. Düşe kalka öğrendik bir yerden sonra. Sonrasında bir destek tekerleğe bırakıldı falan filan. İş çok uzadı. Yöntem şu an değişmiş vaziyette. Bu gösterdiğim resim ki ne kadar dijitalize olduğumu da görüyorsunuz. Resmi bastım o şekilde gösteriyorum. Bu gerçekten mucize bir konu. Bisiklete binme konusunu tümden değiştiren bir şey. Çok küçük yaştan itibaren çocuklara dengeyi öğretiyor. Dengeyi öğrettiği için de pedallı bisikletleri öğrenmeleri çok kısa sürüyor. Hatta bazı çocuklar birkaç saat içerisinde bile inanılır gibi değil gerçekten. Birkaç saat içerisinde pedallı bisiklete binmeyi öğrenebiliyorlar. Bu gerçekten mümkün. Yani toplamda size aktarmak istediğim ayrıntılar bunlardı. Özetle şunu söyleyeyim. Bisiklete binme konusu Almanya'da uyum için çok önemli bir konudur. Onun dışında özellikle küçük çocuğu olanlar için önemli ayrıntı bisiklete binme konusunu eğer çocuğunuz küçükse denge bisikletiyle başlatın. Denge bisikletini eğer evinizde yeterince yer varsa salonda da kullandırabilirsiniz. Çok ufak çocuklar 18 aydan itibaren bunu kullanabiliyorlar. 18 aydan itibaren kullanılabilen modelleri var. 2 yaşından 5 yaşına kadar olan modelleri var. Bunları çocuklara kullandırırsanız onlar dengeyi öğrenirlerse bisiklete binmeyi de çok erken yaşta öğrenebilirler. Almanya'da topluma uyum sağlamak için bisiklete binme konusu gerçekten çok önemli bir konu. Daha önce de bahsettiğim gibi yani 4. sınıfa geldiklerinde çocuklar 9 yaşında oluyorlar.
4. sınıfta bisiklete gerçekten hakim olmaları ve sadece hakim olmaları değil, aynı zamanda trafikte tabii arabaların bulunduğu trafiğe çıkmıyorlar ama bisiklet yollarında ve insanlarla etkileşim halinde oldukları yerlerde sağa sola dönerken neler yapmaları gerektiği, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. O yüzden de zaten 4. sınıfa geldiklerinde bir ehliyet almaları bekleniyor. Dediğim gibi bu konulara lütfen önem verin. Çocukların Almanya'ya uyum sağlaması için, kendinizin de Almanya'ya uyum sağlaması için eğer yurt dışından geliyorsanız bisiklete binme konusuna ve bisiklet konusunun ayrıntılarına lütfen önem verin. Umarım bu video da sizin için çok bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.